Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bakla mevsimi gelmişken muhteşem lezzetli bir bakla çorbası tarifi hazırlıyorum. Asla kararma yapmıyor. Lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Evet, benim tarifimle bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi hiç bekletmeden baklalarımı hazırlayarak hemen başlıyorum. Evet, bahçeden taze topladığımız baklalar var. Baş taraflarını keserek temizliyorum. Daha sonra bol su yardımıyla yıkıyorum ve fazla suyunu süzdürüyorum. Evet, baklaları yıkadım ve suyunu süzdüm. Baklaları ince olacak şekilde doğrayarak hazırlayalım. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, tüm baklaları hızlı bir şekilde doğruyorum. Evet, bahçeden toplanmış mis gibi su gibi baklalarım. Evet, tencerede sıcak su kaynattım. Bir yandan da tavuk suyum var. İçine tavuk sudan biraz lezzet vermesi için katıyorum. Sıcak suya şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuz atalım. Baklalarımız daha yeşil kalması için. Kaynayan sıcak suya baklalarımızı bırakalım. Bir tur karıştırarak kapağını kapatıyorum ve baklalarım şöyle yumuşacık olana kadar haşlamaya bırakıyorum. Terbiyemiz için 3 yemek kaşığı un ilavesi yapalım. 2 yemek kaşığı mısır unu ekleyelim. Mısır unu mutlaka ekleyelim. 6 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir miktar su ilavesi yaparak pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırıyorum. Evet, terbiyem hazır. Şöyle baklalarımı kontrol ediyorum. Pamuk gibi yumuşacık olmuş. Suyundan terbiyeye ekliyorum kesilmemesi için. Daha sonra süzerek tencereye yavaşça ilave ediyorum. Evet, bu aşamada çorbanın kıvamını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Biraz gözüme koyu geldiği için tavuk suyundan ilave ediyorum. Bir miktar da su ilavesi yaptım. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar çorbamı pişiriyorum. Küçük bir soslukta da 3 yemek kaşığı domates suyunu biraz sıvı yağında kavurmaya bırakıyorum. Çorbam şöyle bir fokur fokur kaynamalı, beyaz köpüğü dağılana kadar pişirelim. Evet, kaynayan çorbaya şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum ve köpüğün dağılmasını bekliyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, köpüğü dağıldıktan sonra domates sosunu gezdirelim. Biraz kuru nane, bir tutam dereotu ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Evet, bakla çorbam yemeğe hazır. Tam kıvamında, gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.